Elektrikli otomobillerin her gün daha popüler olmaya devam ettiği günümüzde akaryakıtla çalışan modellerde ciddi savaş veriyor. Araçların kullanım giderleri arasında büyük bir paya sahip olan benzin ve mazotun az yakılması sadece cebiniz için değil, doğa için de iyi bir haber. İsterseniz gelin yakıt tüketimini düşürecek bazı davranışları beraber inceleyelim. Trafikte boğuştuğumuz anlarda uygulaması zor olsa da bu önerimizi boş otoyollarda uygulayabilirsiniz. Motor devrini yakıt seçeneğine göre 2000-2500 aralığında tutmak, ünitelerin en verimli çalıştıkları yeri bulmuş olduğunuzdan az tüketmeyi mümkün kılacaktır. Üstelik günümüzün turbo beslemeli motorları ve vites sayısı 10'a kadar çıkan otomatik şanzımanları sayesinde motorun bu hızı yavaş gitmek anlamına gelmiyor. Özet olarak yüksek devirlerden kaçının. Lastikler önem sırasına bakıldığında çoğumuzun önceliğinde değil. Aracın yerle temasını sağlayan yegane unsurlar olan bu parçaların bakımları aslında yol güvenliği açısından inanılmaz derecede önemli. Lastiklerin etkilediği bir diğer şey de yakıt tüketimi. Özellikle gereğinden az şişirilmiş lastikler ciddi oranda tüketim artışına neden olabiliyor. İdeal basıncın ne olması gerektiği araçların B sütunlarında veya depo kapağının altında yazıyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok oynak olduğu şu günlerde basınç değerlerini sık sık kontrol etmeyi unutmayın. Bir sürü insan otomobilini kendine özel bir depo olarak kullanıyor. Ufak tefek eşyalarını saklamak için torpido veya bagajı seçmekte uzun dönemde yakıt tüketiminde artış olarak geri dönüyor. Ekstra bir cikletin zamanla nasıl onlarca kilo fazlaya dönüşebildiğini görünce hayret edebilirsiniz. Bu nedenle çöpten gereksiz aksesuarlara kadar araç içerisindeki bütün gereksiz eşyalardan da bir an önce kurtulmak öncelikleriniz arasında olsun. Eskiden durum farklıydı. Araçlar zaten çok yüksek süratlere ulaşmıyor. Klima kompresörleri de anormal güç çekiyordu. Şimdi ise olay değişti. Yüksek süratler ve çok verimli klima sistemleri bizlerle. Bu nedenle özellikle süratiniz yükseldiğinde iç mekanı klima ile serinletmek tüketiminizi düşürecektir. Biraz daha temiz hava isteyenler şayet sunroofları varsa bu donanımı biraz yukarıya doğru kanırtabilirler. Çoğumuzun aklına gelmeyen bir unsur da motor yağı. Motorun içerisinde yaşanan aşınmaları önlemede bir numara olan yağ uzun süre değiştirilmezse bize düşman olabiliyor. Kirlenen yağın akışkanlığında yaşanan değişim yakıt tüketimine de olumsuz olarak yansıyabiliyor. Motorun içerisinde biriken pisliklerin yaratacağı farka hiç değinmiyorum bile. Aslında bu maddede camların açık kalmasına gönderme yapıyor. Aracınızın dış bölümünde yapacağınız değişiklikler büyük çoğunlukla, her zaman demiyorum, aerodinamik veriminizi düşürecektir. İşlevsel bir spoiler bile yüksek süratlerde rüzgar tutunmasına neden olur ki bunu elinizi camdan çıkararak da deneyimleyebilirsiniz. Çok çıkarmayın ama güvenli değil. Bunu bilmeyeniniz yoktur büyük ihtimalle. Eskiler ayağının altında yumurta var gibi bas gaz pedalına derler. Yanlış değil aslında ama bu çok yavaş hızlanın demek de anlamına gelmiyor. Sonuçta çıkmak istediğiniz sürate ne çok hızlı ne de çok yavaş çıkmalısınız. İkisi de tüketimi arttırıyor. Hız sabitleme sisteminin büyük rahatlık sağladığı bir gerçek. Özellikle de boş otoyolda ayakların dinlenmesini sağladığından son yıllarda sıklıkla kullanılan bir donanım oldu cruise control. Yalnız bu sistemin her zaman en düşük tüketimi sağlamak gibi bir görevi bulunmuyor. Özellikle sık iniş çıkışların yaşandığı yollarda yokuş aşağı aracı yavaşlatıp tırmanmada sürekli aynı süratte yol aldırma isteği tüketimi artırabiliyor. Bunun yerine yokuş aşağı fren uygulamadan ilerleyip tırmanma sırasında bir süre gaza basmamak daha ekonomik olabilir. Üstelik ortalama süratiniz de aynı kalır. Yanlış okumadınız. Frene basmayın yazıyor. Yolculuk aslında nedir? Bir yerden çıkıp bir yere varmaktır değil mi? Peki bunu en verimli şekilde nasıl yaparsınız? Bir kere hızlanıp bir kere yavaşlayarak değil mi? Sonuçta gaza basma süreniz tüketimi doğrudan etkilerken frene basma süreniz de gaza basma sürenizi etkiliyor. Yavaşlamak kinetik enerjinizi boşa harcamak demek. Frene az basmanın püf noktalarından biri de ileriye bakmak. Önünüzdeki aracın arka tamponuna değil birkaç araç önüne bakın. 100 metre ileride seyreden otomobil fren yapıyorsa aynısının birkaç saniye sonra sizin de yapmanız gerektiğini unutmayın ve ayağınızı gazdan çekin. Aynı şey trafik ışıklarında da geçerli. Kırmızıyı görüyorsanız bırakın gazı, araç süzülsün. Hem fren balatalarınızın ömrü uzasın hem de daha az yakıt tüketin.
Eskiden motorlar sürekli ateşleme yaptığından sürüş sırasında boş vites almak tüketimi azaltabiliyordu bazı durumlarda. Şimdi ise olay tam tersine döndü. Şayet belirli bir süratin üzerindeyseniz araç vitesteyken ayak gazdan çekildiğinde anlık tüketim sıfırlanıyor. Boşa aldığınızda ise motoru rölanti devrinde tutmak için gereken miktarda yakıtın tüketilmesi gerekiyor. Bu nedenle özellikle yokuş inerken boş vitesten uzak durun. İşte bir listemizin daha geldik sonuna. 10 maddede sınırladığımız için söyleyemediğimiz püf noktalar kalmış olabilir. Sizin aklınıza gelen var mı? Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olup zil ikonuna tıklamayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.